Ey maraz vesvese ile müptela. Vesvese hastalığına tutulmuş olan insan. Biliyor musun vesvesen neye benzer? Musibete benzer. Tarifi. Ehemmiyet verdikçe şişer. Bakın müthiş tespitlerdir bunlar. Psikoloğa gitmenize gerek yok. Ben 50 liraya bunu anlatacağım size. Hakikaten psikologluk oluyor adamlar böyle. İnanılmaz mesajlar geliyor. Hocam yani ben bunu öğrendim diyor. Bu yazıyı öğrendim. Benim bu hastalıktan kurtuldum ben. Çünkü doktora gittiği zaman psikolog da aynısını anlatmıyor mu? Önce bir anlat diyor yavrucuğum. Burada psikolog var mı? Atıp tutmayalım. Yani yoksa rahatız. O da aynısını yapmıyor mu? Uzan şuraya diyor. Uzanıyorsun. Anlat diyor. Ne oldu? İşte hocam ben işte sıkıntılarım var. Şu kafama şunu takıyorum. O ne diyor? Anlat. 100 lira oldu diyor. Anlatayım. 100 lira daha ver yine anlat. Sonra sen bundan sonra bak bunlara hayata pozitif bak. Öyle demiyor mu? Takma kafana. Ya olur bu her insanın başına gelen şeyler. Sen ne diyorsun? Ulan çok iyi oldu be elhamdülillah ya bak. Değil mi? 200 lira ama değdi yani. Peki bu psikoloğa gitmemiz neden kaynaklanıyor? Biz Kur'an okumuyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinin sünnetini bilmiyoruz. Bilmediğimiz için götürüyoruz adama 200 lira veriyorsun. Aslında Peygamberimiz anlatmış bunu. Hiçbir psikoloğa, bir Müslümanın psikoloğa gitmesine hiç gerek yok. Peygamberin hayatını okuduysa, onun hadislerini okuduysa hiç gerek yok yani. Bizim bütün hastalıklarımız biz Kur'an'ı ve Peygamberimizin model olarak hayatımıza alamadığımızdan kaynaklanıyor. İşte bakın Kur'an'ı bir ifadeyle diyor ki ehemmiyet verirsen ne olur mu Şahin? Şişer. Ehemmiyet vermezsen söner. Ona büyük nazarıyla baksan ne demek bu büyük nazarıyla? Ulan bu ciddi mesele ya kafama takılıyor bak. Büyük mesele. Ya bu büyük mesele değil kardeşim. Bu çok büyük mesele değil. Küçük görsen küçülür, korksan ağırlaşır, hasta eder. Mahiyetini bilsen, vesvesenin mahiyetini bilsen, onu tanısan gider. Öyleyse şu musibetli vesvesenin, bak musibet vesvesenin çözümü var. Bir tanesini okuyayım. Şeytan evvela şüpheyi kalbe atar. Ne yaparmış? Kalbe atıyor şüpheyi. Kalbe attı. Eğer kalp kabul etmezse şüpheyi, ne yapıyor? Şüpheden şetme döner. Şetim kötü söz demek. Kötü söze döner. Hayale karşı şetme kötü sözlere benzer bazı pis hatıraları ve münafi edebe uygun olmayan görüntüleri, halleri tasvir eder. Bakın şeytanın icraatına bakın. Sen namaza durdun, tak bir vesvese attı. Ne yapıyormuş orada? Şüpheyi kalbe atıyor. Kalp kabul etmedi. Bak kabul etmeyince ikinci silahını çıkartıyor. Neleri? Görüntüleri. Hangi görüntüler? Senin eskiden hayalinde kalmış hatıraların. Sonradan yüklemiyor bu. Nereden? Hani internette dolaşırken böyle takıldığın görüntüler var ya böyle. O görüntüleri o ne yapıyor? Oradan tekrardan çağırıyor. Al işte. Şerefsiz namaz kılıyorsun. Bu ne diyor? Sen o anda Allah. Hatırlıyorsun çünkü o yediğin naneyi. Anladınız mı? O esnada o yaşamış olduğun sıkıntıyı şeytan bunu kullanıyor, tespit ediyor. Bakın ne yapıyor? Hayale karşı şetme benzer bazı pis hatıraları ve münafi edebe uygun olmayan çirkin halleri tasvir eder. İşte sır burada. Kalbe eyvah dedirtir. O esnada sen ne yapıyorsun? Ulan ne kötü bir herifim ben ya. Şuraya bak Allah'ın huzurundayım. Aklıma gelen görüntülere bak ya. Ne şerefsiz adamım lan ben. Bu halde Allah'ın huzurunda mı durulur? Diyorsunuz. Ve diyorsunuz ben böyle namazda duracağıma, böyle namaz kılacağıma benim kılmamam daha hayırlı. Çünkü kılmadığım zaman bu görüntüler yok. Şeytan burada senin zaafını anlıyor. Diyor ki ya bu herifi tamam. Ne yapıyor bu adam? Sen namazı durun hemen görüntüleri getiriyor. Hemen bütün o sitelerden aldığı görüntüler hepsini getiriyor. Senin o esnada o mücadeleni kırmak için. Peki ne yapacağız? Kalbe eyvah dedirtir, yese ümitsizliğe düşürtür. Vesveseli adam zanneder ki kalbi Rabbine karşı sui edepte, edepsizlikte bulunuyor. Müthiş bir halecan ve heyecan hisseder ve bundan kurtulmak için huzurdan kaçar, gaflete dalmak ister. Namazı terk eder, Allah'ın huzuruna gelmek istemez, camiye girmek istemez. Peki şeytanın buradaki mantığı neymiş? Bak ey biçare vesveseli arkadaş. Çaresini veriyor üstad. Telaş etme. Bir, ne yapacağız? Telaş etme.
Sakin ol. Bak görüntüler geliyor, akıyor şuradan. Telaş etme. Çünkü senin hatırına gelen şetim değil, belki tahayyüldür, hayaldir. Bu öğreneceğiniz şey hayatınızı kurtaracak. Tahayyülü küfür, küfürü hayal etmek küfür olmadığı gibi. Bakın neymiş? Küfrü hayal etmek küfür değil. Yani Allah katında kötü bir şeyi hayal etmek günah olarak kaydedilmiyor. Şimdi gitsek karakola biz, abi ben teslim olmak istiyorum. Niye? Ya az önce abi derste çay içerken aklıma geldi 3 kişiyi öldürdüm de onun için de neyse gereği yapın abi desen ne der? İşte hükmü neymiş İslamiyet'te? Hiçbir hükmü yok. Tahayyülü küfür olmadığı gibi tahayyülü şetim, yani o kötü sözleri hayal etmek de kötü değildir. Zira mantıkça tahayyül hayal etmek hüküm değildir. Şetim ise, yani ağzından çıkarsa bu söz, bu hükümdür. Kötü sözü söylerseniz, seslendirirseniz evet bu kötüdür, hükümdür. Ama hayalde geçiyorsa, normalde hayalde geçen şeylerden sorumlu olsanız düşünün. Çıktınız evden. Bak sen kendini biliyorsun işte. Çıktın, neler hayal ediyorsun değil mi? Yolda giderken böyle, tövbe. Değil mi? Yani o hiç hayalden olmuyor mu? Hayalden bak ne yapıyorsun? Mücadele ediyorsun. Sonra bak onlardan kurtulmaya çalışıyorsun. Ama hükmü var mı hayalin? Yok. Peki neyin hükmü var? Bakarsan var. Bakarsan, konuşursan, yani eyleme dökersen onun sorumluluğu var. Peki hayalin var mı? İyi ezberleyelim bunu. Yok. Şetim ise hükümdür. Bununla beraber o çirkin sözler, son ifadeleri konuşuyorum. O çirkin sözler senin kalbinin sözleri değil. Peki nereden anlayacağız bunu? Yani ben mi hayal ediyorum? Yoksa şeytandan mı? İnce bir çizgi. Çünkü senin kalbin ondan müteessir ve müteessiftir. Yani sen o görüntülerin gelmesinden rahatsız oluyorsan bu şeytandan. Ama sende hiçbir rahatsızlık yok. Şeytan yanılıyor. Beni karıştırma koçum diyor da sana. Bu senin yediğin bir halt yani. Anladınız mı meseleyi? Peki neymiş bizim olmadığınızın alameti? Rahatsız olacaksınız. Böyle sıkıntı gelecek. Yani böyle o sizi rahatsız edecek o görüntünün gelmesi. Yani vesvesenin zararı tevehhümü zarardır. Çünkü senin kalbin ondan müteessir ve müteessiftir. Kalbe yakın olan lümme-i şeytaniden geliyor. Şeytanın insanın ruhuna seslenebildiği yer demek. Lümme-i melekiye, lümme-i şeytaniye. Şöyle söyleyeyim bunu. Hani sağ tarafta melek, sol tarafta şeytan var. Cenab-ı Hak ruhun o sesleri duyabileceği, algılayabileceği bir özellik vermiş. Lümme-i şeytaniye, lümme-i melekiye. Ortada kim var? Ruh. Buradan ikisi de sürekli telkin veriyorlar. Anladınız mı? Mesela bak, melek diyor ki, şeytan diyor ki bak kadına bak. Melek bakma, yanarsın. Ulan ne yanacaksın diyor. Buradan o sürekli bu gelgitler var ya, bu iki tane gelgitin kararını kim veriyor? Ruh veriyor. Anlaşıldı mı mesele? İşte o iki telkinin geldiği yeri söylüyor. Lümme-i şeytandan geliyor. Vesvesenin zararı ise tevehhüm-ü zarardır. Neymiş? Onu zararlı zannetmek zarardır. Yani onu zararlı tevehhüm etmekle kalben mutazarr olup sürekli onunla uğraşmak. Ben kötü bir adamım, bittim, böyle olmaz mı diye bununla uğraşmak zarardır. Hem hükümsüz bir hayali. Bu unutmayın. Hükümsüz bir hayal. Yani Allah katında suç değil arkadaşlar. Aklınıza gelen o görüntüler Allah katında suç değil, günah değil. Size bir zararı yok. Hükümsüz bir hayali hakikat zanneder. Hem şeytanın işini kendi kalbine mal eder. Yani şeytan yok, sanki kendisi düşünüyormuş gibi. Şeytan böyle zannettirir, ona mal eder. O şeytanın sözünü kendisinden zanneder, zarar anlar, zarara düşer. Zaten şeytan istediği de budur. Ne yapmamız lazım öyleyse? Biz namazımızı kılacağız. O görüntüler geldi, rahatsız oluyorsunuz, hiç takmayın kafanıza. Namazınızı güzelce bitirin. Allah'ın izniyle Cenab-ı Hak o namazınızı kabul edecek. O görüntüler sizi rahatsız ettiği müddetçe asla ondan dolayı ahirette bir sorumluluğunuz olmayacak.